Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle çok kolay bir tığ işi çiçek yapımını paylaşacağım. Bir önceki videomda bu altta görmüş olduğunuz güzel minik vazomuzun tarifini paylaşmıştım. Şimdi ise ortanca çiçeğimizin yapraklarının nasıl yapıldığını sizlerle paylaşmak istiyorum. Kanalıma ilk kez geliyorsanız ücretsiz olarak abone olup beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Evet, şimdi hemen gerekli malzemelerimizi sayarak yapım aşamasına geçelim. İyi seyirler. 6 numara tığ kullanıyorum. Ebruli bir ipim var. Minik bir inceye ihtiyacımız olacak. Ve çok az miktarda ince bakır tele ihtiyacımız olacak. Evet, hemen yapım aşamasına geçelim. Bu arada arkada görmüş olduğunuz bu güzeller güzeli papatyanın yapımının da tarifini de daha önceki videolarımda paylaşmıştım. Bulabilirsiniz yine kanalımın videoları arasında. Şöyle kenara alalım ve hemen yapım aşamasına geçelim. Öncelikle bir sihirli halka yapıyorum. Ve içine 1, 2, 3, 4 adet sık iğne örüyorum. İpimi çektim. Şu ilk sık iğnemin içinden geçiş yapıyorum ve ilmek kaydırma ile kapatıyorum. İlmek kaydırma yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Tığıma ipimi alıyorum. Ve yandaki ilmeğe hafif ipimi uzatarak 1, 2, ikili trabzan yapıyorum. Tekrar ipimi aldım aynı yere. İpimi uzatıyorum. 1, 2. Bu sefer tığıma 2 kere ipimi aldım. Yine aynı ilmeğe 1, 2, 3. 3 seferde çektiğim bir tane üçlü trabzan yaptım. 1 ve 2. 2 tane zincir çektim. Şuraya minik bir kirpik yapacağız. İlmek kaydırma. Tığıma yine 2 kere ipimi aldım. Aynı ilmeğe 1, 2, 3. 3 seferde çektiğim bir üçlü trabzan. Tığıma ipimi alıyorum. Aynı ilmeğe 1, 2. Tığıma ipimi aldım. 1, 2. 2 tane ikili trabzan yaptıktan sonra 1, 2, 3 ve 4. 4 zincir çektim. Aynı ilmeğe ilmek kaydırma yaptım. Şimdi şöyle 1, 2, 3 ve 4. İpimizi hafifçe çekiştirelim. Tığıma ipimi aldım. Hafif uzattım. İkili trabzan. İkili trabzan. 1, 2 ve 3. Üçlü trabzan. 1, 2 zincir. Şöyle tığımı aradan tekrar göstereyim bunu. Geçiriyorum ve bir ilmek kaydırma yapıyorum. Tekrar tığıma 2 kere ipimi aldım. 1, 2, 3. 1 ve 2. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 4 tane zincir çektim ve ilmek kaydırma yaptım. Şurayı çekiştirmezseniz aradaki ilmekler kaybolur. Arkada kalabilir. 2, 3, 4 tane zincir çektim. Tığımı ipimi alıyorum.
hemen şöyle yandaki ilmeğe ipimi uzattım. İkili trabzan yapacağım. 1 2 ve bir üçlü trabzan yapacağım. 1 2 3. Üçlü trabzandan sonra 1 2 tane zincir çekiyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Tekrar 1 2 3. Tığıma ipimi alıyorum. İkili trabzan. Tabii uzun olacak şu alt kısımları. Ona dikkat edelim. İkili trabzan, 2 tane, 3 ve 4. 4 tane de zincir çektim. Aynı ilmeğe ilmek kaydırma ile geçiş yaptım. Şöyle elimle çekiştirdikten sonra 2 3 4 tane yine zincir çektim. Evet, 4 tane zincir çektikten sonra tığıma ipimi alıyorum. Şurada gözüken ilmeğime bir ikili trabzan, tekrar tığıma ipimi aldım, hafif uzattım. Bir ikili trabzan daha. Yine aynı ilmeğe. Zaten 4 tane sık iğne yapmıştık başta. Onları kullanıyoruz bu 4 yaprak için. 1 2 tane zincir çektim. Şöyle aradan geçtim. İlmek kaydırmamı yaptım. Tekrar tığıma 2 kere ipimi aldım. 1 2 ve 3. Üçlü trabzanımı yaptım. 1 2 ikili trabzan, 1 2 ikili trabzanımı yaptıktan sonra son olarak 1 2 3 4 tane zincir çektim. Yine aynı ilmeğe bir ilmek kaydırma ile bağlandım. Hemen ipimi keseceğim. Evet, yapımı oldukça kolay. Gördüğünüz gibi. Çok da güzel çiçekler. Renk renk yaparak dekoratif amaçlı kullanabilirsiniz. Kıyafetlerinizi süslemekte kullanabilirsiniz. Küpeler, kolyeler vesaire yapımında kullanabilirsiniz. Şöyle düğüm attım arkadan. Fazla ipimi kesiyorum. Şimdi hemen ortasındaki incisini yapalım. Evet, şimdi bakır telimizi alıyoruz. Nerede kullanacaksanız ona göre kullanın. Ayarlayın. Dilerseniz hiç kullanmayabilirsiniz. İğne iplikle dikebilirsiniz. Buket yapmak için mutlaka tel gerekiyor. Evet, şöyle incimi taktım. Ortasından çiçeğimin geçiriyorum. Şöyle elimle düzelttim. Şimdi hemen şöyle şu minik yeşil yaprakları yapalım. Bunun için etamin ipi kullanıyorum. Biraz daha ince olması hasebiyle. Şöyle yakından bakalım. Çok daha diğerine göre çok daha ince bir ip. Evet. Bunun için ise dilediğiniz uzunlukta zincir çekebilirsiniz. 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16. Bir tane daha çekelim, 17. Şöyle geriye doğru 1 2 3 tane ilmek kaydırma yaptım ve şimdi sık iğne ile devam ediyoruz.
Sona kadar sık iğne öreceğiz. Sadece baştan 3 ilmeğimiz, 3 ya da 4 ilmek kaydırma yapmıştık. Şimdi sık iğne ile örüp tamamlayalım. Elimle şöyle çekiştirdim ve düzelttim. Evet, yapımı oldukça kolay olan bu güzel çiçeğimizin yapraklarının tarifini verdim. Siz dilediğiniz sayıda örerek buket yapabilirsiniz. Bu şekilde buketleri, yaprakları birbirine şöyle sararak güzel ortanca çiçeğini oluşturabilirsiniz. Evet, bir sonraki güzel paylaşımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.